Milano'dayız. Milano'dan herkese selamlar. Modanın 4 büyük başkentinden bir tanesi olan Milano'da bugün görebildiğimiz kadar yeri görmeye çalışacağız. Çünkü uçağımız var. Evet, saat yaklaşık 2'ye kadar bir vaktimiz var. Normal şartlarda Milano'ya ekstra gelmeyi planlıyoruz. Ancak uçuşumuz Milano'dan olduğu için burada birkaç saat vakit geçirmekte istedik. Görmeden geçmeyelim dedik. Bu hızlı turumuzda nereleri keşfedebileceğimizi gelin birlikte görelim. Milano'da en çok önerilen yeme içme noktalarından bir tanesindeyiz. Buradaki sandviçler çok öneriliyordu. Bakalım nasılmış, deneyelim. Gerçekten çok lezzetli ve focaccia'sı sıcak. Fiyatları 10-12 euro arası her biri. Bizim aldığımız 11 euroydu yaklaşık. 10-15 civarında çeşit var. Artık damak zevkinize göre hangi malzemeleri istiyorsanız ona göre olanı seçersiniz. Kesinlikle fiyat performans sorunu çok yüksek. Yani klasik sadece mozzarella ve domates soslu focaccia'ların 3-4 euro civarında olduğunu düşünürsek 9 euroya rahatlıkla 2 kişi bile yiyebilirsiniz. Milano'nun en ikonik yapılarından birine geldik. Neredeyiz? Duomo Katedrali'ndeyiz. Duomo Katedrali'ni özel yapan birçok nokta var. Onlardan hızlıca bahsetmek istiyorum. Yapımı yaklaşık 1300'lerde başlamış ve 500-600 yıl boyunca devam etmiş. 1960'larda yapımı tamamlandığı söyleniyor. Ancak halen bile ara ara restorasyon çalışmaları devam ediyor. Burayı özel yapan şey ise üzerinde gördüğümüz yaklaşık 3400 adet küçük heykelcik. Ve Duomo Katedrali yaklaşık 40.000 kişi kapasiteli olmakla birlikte Avrupa'nın en büyük 4. katedrali. Ve burayı çok ama çok özel yapan bir diğer noktaysa yapımı 1760'lara denk gelen tepesindeki tamamı altından oluşan Madonnina heykeli. İtalyan geleneklerine göre Milano'daki hiçbir bina Madonnina heykelinin yüksekliğini aşamaz. 1300'lerde yapımına başlanmış bir katedrale düşündüğünüz zaman günümüzde bu yapının yüksekliğini aşacak birçok bina olacaktır diye düşünüyorsunuz ki İtalyanlar da bu şekilde düşünmüşler. Yeni yapılan ve yüksekliği Madonnina heykelciğinin üzerine çıkacak bir bina olduğu takdirde Madonnina'nın bir replikası yani kopyası o binanın tepesine konuyor. Örnek vermek gerekirse 2015 yılında bir Alyans Kulesi yapılmış Milano'da. Alyans Kulesi'nin tepesine de Madonnina heykelciğini koymuşlar. İlginç ama çok sıkı sıkıya uyulan bir İtalyan geleneği. Duomo Katedrali'ne gelirseniz buraya ciddi şekilde zaman ayırmanız gerekiyor. Çünkü öncelikle bilet almanız lazım içine girmek için. Ancak bilet alsanız dahi sıra beklemeniz lazım. Yarım saat, 1 saat, belki 2 saat. Biz geldiğimizde açıkçası zamanımız kısıtlı olduğu için bu sırayı bekleyemediğimizden dolayı giremedik. Ancak fiyatları hakkında çok kısa bilgi verebilirim. Sadece Duomo Katedrali'nin içine giriş 11 euro civarında. Terasa çıkmak istiyorsanız 19 euro vermeniz gerekiyor. Ben hem içini gezmek istiyorum hem terasa çıkmak istiyorum diyorsanız da o zaman 26 euro full paket bir bilet almanız lazım. Ancak içine giremeseniz bile az önce söylemiş olduğum bu 3400 heykelciğin birkaçını en azından yakından incelemenizi şiddetle tavsiye ederim. Hayran kalmamak elde değil. Şimdi Galleria Vittorio Emanuele II'ye gidiyoruz.
Burası adını bağımsız İtalya Krallığı'nın ilk kralı olan Emanuele II'den alıyor. Burası 19. yüzyılda inşa edilmiş ve içinde çok lüks markalar yer alıyor. Zaten mimarisine hayran kalmamak mümkün değil. Dünyada bir eşi benzeri olmayan yapılardan bir tanesi. Şimdi içerisinde biraz dolaşacağız. Buraya geldiğinizde topuklarının üzerinde dönen insanlar görürseniz şaşırmayın. Çünkü yerdeki mozaiklerde bulunan boğa figürünün üzerinde dönmek şans getiriyor. Milano'da en iyi gelato nerede yenir diye sorduğunuzu duyar gibiyim. İşte Vinci'deyiz. Zeytinyağlı dondurma olur mu demeyin, Vinci'nin spesiyallerinden. Gelirseniz muhakkak deneyin. Daha sonra Da Vinci Çeşmesi'ne geçiyoruz. Da Vinci Çeşmesi'nin karşısında dünyanın en meşhur opera binalarından La Scala bulunuyor. Eğer gelirseniz bir opera izlemenizi öneririz. Bizim vaktimiz kalmadığı için bu seferlik maalesef pas geçiyoruz. Milano'nun moda merkezi 4 caddesinin bir araya gelmesiyle oluşan Milano Altın Dörtgen'de gezerken dünyaca ünlü İtalyan markalarını görebilirsiniz. Özellikle Via Monte Napoleone bu bölgenin en şık caddesi. Biz de gezerken çok etkilendik. Diğer şey de moka pot. Zaten marketlere girdiğinizde kahve almak istediğiniz zaman markette gördüğünüz kahve moka pot kahvesi oluyor. Biz de kendi evimize buradan İtalya'dan bir moka pot almak istedik. Zaten kendi markaları da Bialetti. Bialetti markasına kendi mağazası var. Mağazasına girdiğimiz zaman yeni çıkardıkları bir moka pot modelini gördük. Bu aynı anda 2 kişi için espresso yapabildiğiniz farklı bir moka pot modeli. Bizim çok hoşumuza gitti. Eğer buraya gelirseniz bunu da alabilirsiniz. Onun dışında çok güzel, çok tatlı farklı modeller vardı. Eğer gelirseniz onlara da göz atabilirsiniz. İtalya'dan inanılmaz güzel bir hatıra aldım. Dünyanın en enteresan Starbucks'larından bir tanesindeyiz. Milano'nun merkezindeki Starbucks Reserve mağazasındayız. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki kapısında yaklaşık bir 15-20 dakika sıra bekledik. Bu muhtemelen dönemsel olarak daha kısa veya daha uzun olabilir ama bunu belirtmekte fayda var. Starbucks bu mağazasına adeta bir şov yapmış. Yukarıdan hava değmeden kahveler gidiyor ve tekrar aşağıya inip aşağıda öğütüldüğünü görebiliyorsunuz. Hiç daha önce başka bir Starbucks şubesinde böyle bir şey görmedik.
Bu adeta bir pazarlama stratejisi. Çünkü İtalya'da Starbucks'ın çok fazla tutmayacağını düşünmüşler. Haklı da bir düşünce çünkü kendi markaları var ve çok da Starbucks'ın yayılmayacağını düşünmeleri haklı bir sebep. O yüzden de böyle farklı bir mağaza yapmak istemişler. Bizce başarılı da olmuş çünkü kapısında uzun bir kuyruk var. Dört günlük İtalya turumuzun sonuna geldik. Bu turumuzda bolca yedik, içtik, yüzdük, eğlendik. Kısaydı ama bizim için çok eğlenceliydi. Almanya'dan sonra sıcak hava bize çok iyi geldi. Bol bol gelato yedik, çok güzel makarnalar, pizzalar, bol bol güzel mağazalar gördük. İtalya bizim için çok keyifliydi. İtalya turumuzdan Tuğba'nın da dediği gibi çok büyük keyif aldık. İtalya şehirlerini keşfetmeye devam edeceğiz. Başka fırsatlarda başka şehirlerle keşiflerimiz devam edecek. Ancak amacımız olabildiğince çok fazla ülke görüp daha sonra en çok beğendiklerimize tekrar gitmek. Bu yüzden de İtalya'nın keşfine başladık ve açıkçası gelinmesi, görülmesi ve kesinlikle keşfedilmesi gereken bir ülke. Bu geziden şunları söyleyebiliriz bence. Tekrar gelmek istediğimiz yerler kesinlikle Portofino ve Milano. Bunlara bir gün tekrar geliriz diye düşünüyoruz. Tüm videolarımızı izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Travel with Dogs olarak bir sonraki videoda görüşmek üzere.